Uzay tabanlı güneş enerjisi gerçeğe yaklaşıyor ve uzun vadede yeşil enerji kaynaklarına geçişin tamamlanmasına yardımcı olabilir. Gökyüzündeki lazer fikri bilim kurgu romanlarının ve James Bond kötü adamlarının entrikalarının özel alanıydı. Şimdi gerçek oluyor ve filmlerin aksine iyilik için bir güç olarak kullanılabilir ve dünyanın karşı karşıya kaldığı en acil zorlukların bazılarının üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Global Data, Tech, Media and Telecom Predication 2021 raporunda sürdürülebilirliği 2021 için ana tema olarak tanımladı. Temiz enerji kaynaklarına geçiş, küresel ısınmayı Paris Anlaşması tarafından belirlenen 1,5 derece hedefiyle sınırlandırmak için belki de gündemdeki en acil maddedir. İklim ve Enerji Merkezi'ne göre enerji sektörü küresel sera gazı emisyonlarının %30'undan fazlasını oluşturan dünyanın bir numaralı kirleticisi. Teknolojik gelişmeler ticari gerçeklikle buluşuyor başlığımıza bakalım. Pek çok avantajına rağmen bu alternatif enerji kaynağının önemli bir dezavantajı var. Astronomik maliyet. Teoride gerçeğe dönüştürmek için gereken teknolojiler zaten mevcut olsa da üretim, başlatma ve montaj maliyeti büyük olasılıkla uzayda gerçekleştirilmesi gerekecek. Şu anda ticari olarak yapılamaz hale getiriyor. Ancak son yıllarda sağlanan teknolojik gelişmeler fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek gelecek için umutları arttırdı. Ve kanalımda yine bulabilirsiniz bunu. Archinote 3 boyutlu yazıcı gibi teknolojiler bunun için kullanılabilir. Şu anda kilit oyuncuları temiz, sınırsız güç kaynaklarına erişimi güvence altına almak isteyen Çin, ABD ve Japon hükümetleridir. Örneğin Çin, 2050 yılına kadar ticari olarak uygun hale getirme niyetiyle ilk işleyen prototipi 2022'nin sonlarına doğru göndermeyi planlıyor. Mevcut küresel enerji tüketimi ve eğilimlere bakalım. Dünyanın enerji tüketimi sadece artıyor. Oxford Üniversitesi'nden Your World'ün data raporuna göre küresel birincil enerji tüketimi ile ilgili olarak mevcut dünya tüketimi yılda 160 bin terawatt üzerindedir. Güneş enerjisi yalnızca 585 terawatt katkıda bulunur. Yenilenebilir enerji çözümleri yatırımları ve kullanımında bir artış olmasına rağmen petrol, kömür ve gaz hala tüketilen küresel enerjinin %80'inden fazlasını üretiyor. Güneş enerjisi ise %1'den az üretiyor. 2004 ile 2015 arasında yenilenebilir enerji yatırımları 36,2 milyar sterlin, 46 milyar ABD dolarıdan 220,6 milyar sterlin, 284,8 milyar ABD doları %600 artmıştır. Mevcut tahminler dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,7 milyara ulaşacağını gösteriyor. Nüfusun artmasıyla birlikte dünya enerji tüketiminin de 2050 yılına kadar %50 daha artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca iklim değişikliğinin etkileri de hızlanıyor. Dünya enerjisinin büyük bir yüzdesini fosil yakıtlardan elde etmemize rağmen fosil yakıtlar iklim değişikliğinin artmasına önemli katkı sağlıyor. Nispeten güneş enerjisi günümüzün en güvenli enerji kaynağıdır. Yine de küresel enerji üretiminin yalnızca küçük bir yüzdesine katkıda bulunur. Uzay tabanlı güneş enerjisinin dezavantajlarına bakalım. Uzay tabanlı güneş enerjisinin henüz çok gerçek olmamasının bir nedeni var. Bir kere bu enerjiyi toplamak için gereken büyük uyduları fırlatmak aşırı pahalı. Tahminler güneş enerjisiyle bir şehre enerji sağlayacak bir sistemin 10 milyarlarca dolara mal olacağını gösteriyor. Bir de enerjiyi dünyaya aktarma sorunu var. En iyi mikrodalga vericilerimiz şimdiye kadar sadece birkaç yüz metreye ulaşabildi. Lazer iletimiyle daha uzak mesafelere ulaşabiliyoruz ama bu sefer de işe yarayacak kadar enerjiyi taşıyamıyoruz. Güneş enerjisi fikri rafa kaldırılmış değil ama
nükleer füzyon gibi seçenekler gelecekteki enerji ihtiyacımız için daha uygun olabilir. Güneş enerjisi başlığıyla bir bakalım. Güneş, insanlık tarihi boyunca kullandığımız miktarda enerjiyi 1 saniyede üretiyor. Bu, radyasyon her yöne yayılıyor ama sadece dünyaya ulaşan miktar bile oldukça fazla. Anlık olarak güneşten yaklaşık 173 bin terawatt, trilyon watt hatta enerji alıyoruz ki bu anlık toplam enerji kullanımımızın yaklaşık 10 bin katı. Bunun neredeyse 1/3'ünü atmosferimiz engelliyor ve gezegenimiz %71'inin su olduğunu düşünürsek hepsini toplamamız mümkün değil. Buna rağmen geriye kalanı toplayabilsek bile hepimize yeter. Anahtar oyuncular uzay tabanlı güneş enerjisi dahil Çin, ABD ve Japonya'daki teknolojik gelişmeler ortaklıklar ve fırlatma planları açısından ilerleme göstermiştir. Çin zaten uzaya fırlatma yolunda ilerliyor. China Aerospace Science and Technology enerjiden yararlanabilecek küçük ila orta ölçekli güneş uyduları fırlatmayı planlıyor. Çin ayrıca 2030 yılına kadar uzay tabanlı güneş panellerinden 1 megawatt enerji üretmeyi ve 2050 yılına kadar ticari olarak uygun bir güneş uzay istasyonu işletmeyi planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri süregelen ortaklıklar ve yatırımları vardır. Örneğin uzay tabanlı güneş enerjisi ileri teknoloji sağlamak için Northrop Grumman ile ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı arasında 100 milyon dolarlık bir ortaklık kuruldu. Yine ABD'de Northrop Grumman Corporation ve Caltech arasında Uzay Güneş Enerjisi Girişimi adlı uzay güneş enerjisi projesini geliştirmek için 17,5 milyon dolarlık bir işbirliği kuruldu. Girişimin amacı uzay tabanlı bir güneş enerjisi sisteminin mevcut elektrik kaynaklarıyla karşılaştırılabilir bir maliyetle elektrik üretmesini sağlayacak bilimsel ve teknolojik yenilikler geliştirmekti. Devam eden araştırmalar ve teknolojik gelişmeler var. ABD'de SPS-Alpha Markil konseptinin geliştirilmesi devam ediyor. Bu başarılı olursa uzayda kablosuz güç aktarımlarını kullanarak on binlerce megawatt elektriği uzaktan dünyaya gönderebilecek devasa platformların inşasını mümkün kılacaktır. Bu aynı zamanda dünyaya ve uzay görevlerine karşılanabilir gücün dağıtımını da sağlayacaktır. Ek olarak yeniden kullanılabilir fırlatma sistemleri oluşturmak için ilerleme kaydedilmektedir. Bunda başarı uzaya taşıma maliyetlerini ve uzay tabanlı güneş enerjisinin genel maliyetini düşürecektir. Bir örnek olan SpaceX şu anda uzaya taşınması için kullanılabilecek yeniden kullanılabilir fırlatma araçları üzerine bayağıdır çalışıyor ve aktif olarak da gönderimler yapıyor. Japon araştırmacılar başarıyla kablosuz elektrik gücü iletilen mikrodalgalar kullanılarak araştırmacılar 1.8 kW elektrik gücünü mikrodalgalara dönüştürmüştür ve 55 metre uzaklıktaki bir alıcıya doğru iletebilmiştir. Bu uzay tabanlı güneş enerjisini gerçeğe yaklaşmaya yönelik teknolojik bir ilerlemeydi. Japonya ayrıca uzay tabanlı güneş sistemlerini gelecekteki uzay keşif vizyonunun bir parçası yaptı. Uzay tabanlı güneş enerjisi için bir geleceğine bakalım. Fosil yakıtlar sonludur ve sonunda tükenebilir. Devam eden araştırma ve yatırımlarla uzay temelli güneş enerjisinin uygulanabilir geleceği olma olasılığı yüksek. Uzay temelli güneş enerjisinin maliyeti düşürülebilirse azaltılamayan büyük bir sürdürülebilir enerji kaynağı olması muhtemeldir. Teknolojiyi uzayda uygulama zaman çizelgelerine sahip olan Çin gibi büyük oyuncular teknolojide gelecekteki gelişmeler için bazı temel bilgiler sağlayabilir. Evet, uzay tabanlı güneş enerjisi hakkında bilgi vermeye çalıştım size. Özellikle şunu söyleyebilirim. Uzaydan eğer güneş enerjisini bir şekilde dünyaya aktarabilirsek ve maliyetleri de uygun tutabilirsek bu enerji zaten dünyanın bütün gereksinimini karşılar. Hatta artan enerji depolamalara da
yüklenebiliriz. Böyle bir durum oluşturulabilir. Hatta depoladığımız enerjiyi yine kesintilerde vesaire ayrıyeten, mesela elektrik kesintisi yaşadığınızı düşünün. Güneş enerjisiyle depolanan enerjiyi şehire saldığımızda, ki böyle teknolojiler de yapılabiliyor, direkt enerji kesintisi olmadan yine devam edilebilir. Yani şu an bile biliyorsunuz çoğu dünya ülkeleri de dahil olmak üzere elektrik kesintileri olabiliyor. Bunu minimuma indirebiliriz bu teknolojiyle. Bir ikinci özellik de şöyle düşünün. Mesela bununla ilgili ben yine kanalımda bir video vermiştim. Güneş görmeyen dünya üzerindeki yerleşim yerleri var. Bu güneş görmeyen yerlere uzaya gönderilen bir ayna sistemi gibi bir şey düşünün. Güneşi o kısma yansıtan teknolojiler de mevcut. Yani bu tarz teknolojiler aslında dünyadaki insanların ihtiyaçları için şekillendirilebilir ve gereksinim olarak kullanılabilir. Tabii ki bu şu an için maliyetleri de bahsettim zaten makale içerisinde size. Maliyetleri düşürebilirsek yapılabilir durumda. Yani aslında teknoloji var, yapılabilir ama maliyetler yüzünden yapılamıyor gibi düşünün. Çünkü göze alınması gerekiyor. Yani fırlatma maliyeti var, orada kurulma maliyeti var, cihazın yapım maliyetleri var ve tekrar dünyaya bir şekilde iletim maliyetleri var. Haliyle bu da gözü korkutabiliyor. Aslında yine ortak bir nokta, uzay ve askeri teknolojiler geliştikçe bunların da önü yine açılabilir. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.